Selam arkadaşlar, ben Ertuğrul. Gaming.tr stüdyolarına hoş geldiniz. Bugün sizler için oyun dünyasının geleceğini değiştirecek olan bir monitörle beraberiz. Asus PG27 AQDM. İncelemeye başlamadan önce sizi son teknoloji ürünlerle buluşturan Gaming.tr'nin YouTube kanalını takip edin. Öncelikle her zaman olduğu gibi tasarım ve malzeme kalitesinden başlamak istiyorum. Tasarım olarak gerçekten inanılmaz görünüyor. Arka tarafındaki RGB aydınlatması ve alt tarafında kullanılan projektörüyle gerçekten bir oyuncu monitörüyüm diye bağırıyor. Ayrıca OLED bir panel olduğu için çok ince bir yapıda. Panelin arka tarafında inceliği devam ettirebilmek için metal bir alışım kullanılmış. Monitörümüzün ayak kısmında da döküm bir metal kullanıldığını görüyoruz. Burada da yine 3 ayaklı tasarımı sayesinde masaya oldukça sağlam basıyor. Monitöre ergonomik açıdan da bakacak olursak hem sağa hem sola hem yukarı hem aşağı hem de pivot özelliğiyle kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında eğer farklı bir ayağa bağlamak isterseniz de içinden VESA uyumlu olması için bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörü kullanabilirsiniz. Ayrıca monitörün üst tarafında 1/4 inçlik bir vida girişi bulunuyor. Bu vida girişini kullanarak dilerseniz kameranızı, dilerseniz mikrofonunuzu bağlayarak masanızda alan kazanabilirsiniz. Monitörümüzün menüsü ve kontrollerine gelecek olursak alt kısımda 2 adet tuş ve 1 adet joystick bulunuyor. Buradaki joystick sayesinde menüde hızlıca gezinebiliyorsunuz. Menü bildiğimiz Asus menüsü ama bu monitör OLED olduğu için birkaç özel ayar var. Biliyorsunuz OLED'lerde genel olarak bir yanma problemi var. Bu yanma probleminin olmaması için monitörde özel ayarlar konmuş. Bunlardan ilki logo parlaklığı ayarı. Eğer daha önce OLED bir TV kullandıysanız zaten bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuzdur. Ekranda bu sabit olarak duran kanal logoları belli bir süre sonra OLED'de sürekli aynı pikseller yanık durduğu için ekranı yakabiliyor. Bunun için Asus da şöyle bir önlem almış. Bu parlak logoları daha kısık göstererek, bildiğiniz gibi OLED'de zaten her piksel kendi ışığını yaydığı için farklı parlaklık değerlerinde olabiliyor. Bu sayede bunun yanmasını engellemek için böyle bir sistem geliştirmiş Asus. Bir diğeri piksel temizleme. Piksel temizleme ekran kapalıyken bile çalışabilen ve ekranın ömrünü uzatmak için tasarlanmış bir tür bakım rutini. Bu işte pikselleri farklı renklerde yanıp söndürerek böylece her pikselin eşit derecede kullanılmasını sağlayarak ekranın yanma problemini önlemeye yardımcı olur. Bu işlem monitörünüzde her 2 saat veya 4 saat kullandığınızda otomatik olarak kendisi yapıyor. Bir diğer özelliğimiz Screen Move, bu da ekran taşıma. Gördüğünüz gibi burada çerçevelerini biraz kalın sanabilirsiniz bu monitörün ama bunun başka bir sebebi var arkadaşlar. Buradaki ekranın kenarlarında pikselleri devam ediyor aslında. Bu ekranı uzun süre aynı statik görselde kalmaması için sürekli böyle 1-2 piksel oynatarak ekrandaki farklı piksellerin yanmasını sağlıyor. Bu sayede de yine OLED'de karşılaştığımız yanmayı en aza indiriyor. Son olarak Screen Saver modumuz var. Bu da ekranı açık bırakıp gittiğinizde ekranın korunması için olan bir mod. Konsol uyumluluğuna gelecek olursak monitörümüz HDMI 2.0 standardını desteklediği için maksimum 4K 60 Hz alabiliyoruz. Bunun dışında VRR desteği de mevcut, yani değişken yenileme hızını PlayStation ve Xbox'ta kullanabiliyorsunuz. Yenileme hızı demişken monitörümüz 240 Hz bir yenileme hızına sahip. Bu monitör Nvidia'nın G-Sync ve AMD'nin FreeSync Premium gibi ekran yırtılmasını önleyen teknolojilerini de destekliyor. 0.03 milisaniye gibi inanılmaz bir tepkime süresi var. Ayrıca 2.8 milisaniye gibi yine çok inanılmaz bir input lag'ı mevcut. Bu da bu monitörü oyun oynamak için mükemmel kılıyor. Ayrıca monitörde HDR desteği de mevcut. OLED bir panel olduğu için HDR içeriklerinizi keyifle izleyebilirsiniz. Renk doğruluğu tarafında da monitörümüz oldukça güçlü. Gerçek 10 bit bir panele sahip. Bu genelde gördüğümüz 10 bit paneller gerçek olmuyor arkadaşlar. 8 bit artı FRC teknolojisini kullanıyor. 8 bit artı FRC dediğimizde şu FRC dediğimiz şey ekranı 10 bitmiş gibi gösteriyor. Şöyle renkler arasında geçiş yaparak size 10 bit bir ekranı simüle ediyor. Tabii ki bu biraz da hareket bulanıklığına sebep olabiliyor. Ama bu monitörde gerçek 10 bit bir panel var. Tabii ki gerçek 10 bit olmasının en büyük avantajını renk tarafında görüyoruz. Biraz rakam verecek olursak sRGB'nin %100'ünü, DisplayPay3'ün %99'unu kapsıyor. Ayrıca monitörü kutudan çıkardığımızda bizi bir kalibrasyon kağıdı karşılıyor. Tabii siz dilerseniz bu monitörü kalibre edebiliyorsunuz. Onda da değer 1.16'ya kadar düşüyor. Ki biz bu değer 2'nin altında olduğunda profesyonel kullanımlar için öneriyoruz. Videoyu bitirmeden önce giriş çıkış portlarından da bahsetmek istiyorum. 2 adet HDMI, 1 adet DisplayPort, 1 adet jack ve 2 adet USB bağlantısı bulunuyor monitörün üzerinde. Son olarak bu monitörü kimler için tavsiye ettiğimi söylemek istiyorum. Eğer gerçekten oyunlarınızı gecikmesiz ve en canlı renklerle oynamak veya film izlerken ben gri bulutlar izlemek istemiyorum, siyahları simsiyah görmek istiyorum diyorsanız Asus PG27 AQDM tam size göre.
Bu monitörü satın almak ister miydiniz? Yorumlara yazın.